O yüzden size yorumlarda merak ediyorum niye sevdiğinizi. Ve benim bu yorumlarımı lütfen böyle bir savunmaya geçecek şekilde cevaplamayın. Ben burada hakikaten merak ettiğimden soruyorum. Çok karman çorman, yani bir plan içerisinde gitmiyor hissi geliyor bana. Ne? Arkadaşlar hepinize merhaba. Yorumlarda çok istediğiniz bir albümü yapacağız bugün. Ben BTS demiştim. Birkaç arkadaşımız bayağı bir dalga geçmiş benimle. BTS'ye koptum, yarıldım falan gibi. Hatta bana İngilizce hocaları falan tavsiye etmişler. İngilizce öğrenmem gerektiğini falan. Yani BTS demeyi biliyorum tabii de bir Kore grubu olduğu için isminin oradan geldiğini düşünüyorum. Zaten İngilizce değil. O zaman Türkçe söylemek daha mantıklı gibi gelmişti ama yine onun arkasındayım açıkçası. Ama daha kolay anlayacaksanız BTS diyelim. BTS'ten Arirang albümüne bakacağız. Bu da nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama şöyle bir baktığım zaman Adidang falan gibi bir şey diyorlar. Korece'de zannediyorum öyle. Ama işte Amerikalılar o tarz söylüyor falan. Çok önemli değil ismi açıkçası. Siz nasıl biliyorsanız o. Fakat şunu merak ediyorum. Bu albümü çok istediniz benden. Ve neden istediniz? Neden sevdiniz? Onu merak ediyorum. Sevmediyseniz neden sevmediniz? Çünkü tepkilerin olduğu bazı yorumlar da gördüm. Bunları bir kere yorumlarda konuşalım istiyorum. Çünkü bu tarz albümlerde, sizin çok istediğiniz albümlerde neden istediğinizi ya da sevmediğinizi okumak çok keyifli oluyor. Hem sizi tanıyorum hem bu albüm nerede duruyor onu anlamak adına. Dolayısıyla yorumlarda buluşalım. Her zamanki gibi albümdeki en favori parçamı da sonda söyleyeceğim. Dinledikten sonra hangisi bana en yakın ya da listeme eklerim gibi. Bunu da albüm dinledikten sonra videonun sonunda bulabilirsiniz. Tabi varsa öyle bir favorim, ona da bakacağız. Bir de bu videolarla ilgili şeyi söylemek istiyorum. Yani yok işte BTS demişim, yok BTS demişim, yok nasıl görünmüşüm, yok bilmem ne. Yani biz burada müzik konuşuyoruz arkadaşlar. Çok buralara takılmaya gerek yok bence. Ha BTS demişim, ha BTS demişim, ha başka bir şekilde telaffuz etmişim. Bence yani herhalde onu yapan arkadaşlar çok genç arkadaşlar diye düşünüyorum. Ya buralara çok takılırsanız, eğer çok gençseniz, buralara kendinizi çok kaptırıyorsanız çok doğru bir yer olmaz burası. Yetişkinseniz kompleksten oluyordur bu. Bence buralara çok takılmayın. Ya bana İngilizce öğretmeni falan tavsiye etmenize teşekkür ediyorum. Ama BTS diyebilecek kadar İngilizce biliyorum. Onu merak etmeyin. Ayrıca gerçekten yani Amerikalı bir grup olur. Yani İngilizceden gelmiştir ismi. O zaman BTS tabii denebilir, daha çok anlaşılıyor diye. Belki de bunların hepsine yanılıyorum şu an söyleyerek ama ben öyle bildiğim için Türkçe okumuştum. Onu da bir dipnot olarak söyleyeyim. Bu videolarda odağımız biraz benim müzikte ne duyduğum, nasıl hissettiğim, teknik şeyler buralarda olursak bence daha iyi olur. Sizin için söylüyorum bunu. Her zaman gibi videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Hem açıklamalarda hem de pinli yorumda linkleri bulabilirsiniz. Ve videonun başında söylediğim gibi yorumlarda da buluşalım. Hadi bakalım ne var bu albümde bu kadar. Bu arada arkadaşlar albüm epey bir yeni. Birkaç haftalık bir albüm. 14 parça var. 41 dakikalık bir albüm. Onu da söylemiş olalım. Body to Body parçasıyla başlıyoruz. Sinek vızıltısı gibi bir şey değil mi? Böyle bir vokal chop. I need the whole steady in the trunk. Put your phone down, let's get on the phone. I got my eyes on the road in the front. Bu hep devam ediyor. The vibe is high, let the builder. Şunu ayırt edin. Gibi. From everywhere to Korea. 총칼 보다 좀 길어. 흰색은 짧은 중간은 paper. It's big in real life. 멀치면 따져 내려나게 하마. Agresif, güzel bu. 좀 더 가까이 와 skin to skin. I need somebody to body all of your body beside me. Somebody like you. Somebody like you. Burada ritmi bu şekilde değiştirmişler. Half time gibi. Tu 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 ta. Orada da şimdi arkadaşlar şöyle do diyez minör tonumuz çok zaten bilindik bir tondur. Fakat o break'te mesela şey yaptı. Break dediğim yer şurası. Pre-chorus gibi. Bak. Bu. Arkada da böyle bir groove. I need somebody to body all of your body beside me. Bu defa şey yapıyor. La majör, yani do diyez minörün 6. derecesi. Sonra fa diyez minöre geliyor. Burası da bir kırılganlık başlıyor. Yani o agresiflikten çıkartıyor bizi. 4 yani fa diyez minör. Sonra tonumuza oturuyor.
Do diyez minör 1 yani. Sonra da 3'e geliyor. Mi majöre. Orada zaten birazcık daha böyle bir romantikleşiyor. Daha kırılganlaşıyor parça orası girince. Akor düzeninden dolayı. Bu var çünkü. I need somebody to body Ve bu hala devam ediyor. all of your body beside me. Burada yalnız şu vokali sevdim, girişi. Bir anda İngilizce böyle I need somebody. Happen 좀더 가까이 와서 Kore dilinden sonra bir anda o İngilizceye düşmesi güzel olmuş. I need somebody to body İşte burada o akorları synth bass veriyor. Duyuyor musunuz arkada? Beuu diye bir bass var. all of your body beside me. Somebody like you. Somebody like Ya buradaki groove çok güzel düzenlenmiş aranje olarak. Fakat sound, şu davulun sound'u beni almıyor içine. Şu snare sound'u çok çabuk çekiliyor. Hani tonunu falan da geçtim. Release olarak çok çabuk çekmişler. Biraz uzasaydı o böyle reverb'le falan. İşte volüm de düşük. Belki de uzuyor da. Kick mesela çok yukarıda snare'a göre. O beni böyle bir heyecanlandırmıyor. Davul çünkü enerjiyi veriyor burada. Bak sönük. It's so tight. I mean, no outside. I mean, 우리만의 style. I mean, we're living the life. Bep bep. O vokal çöp hep devam bütün parçada. somebody like you. Burada ikinci tekrarda o davulu değiştirmişler. İlk gibi değil. Duk 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 tak diye. Burada öyle yapmıyor. Bakın burada öyleydi. İlk kısmında buradaki bölümde. Somebody like you. Somebody like you. Burada değişmiş o ritim. Davullar parçayı taşıyamıyor. Onu benim düşüncem bu. Bir de şurada şey hissettim. Bakın. Burada synth bass bir tek armoni veriyor. Orada böyle bir synth keys gibi bir şey olsaydı, girip çıksaydı çak gibi bir tını. Bak. Yani güçsüz kalmış. Yapılan aslında beste olarak çok potansiyeli var bence ama düzenleme de burada bence sınıfta kalmış. Çok bak o arkadaki vokaller çok kirli. Bak şu ziller falan o kadar harsh ki. Her şey böyle bir gidip geliyor. Her şey böyle sınırı, limiti zorluyormuş gibi bir his. Mesela ama şurası modern bir prodüksiyon için çok uygun bir beste olduğunu gösteriyor bana şu melodi falan. Akılda kalıcı buraları. Ama prodüksiyon olarak yeterli gelmedi bana ya. Eğer bu bilinçli bir tercih ise ben parçanın potansiyelini gösterecek bir prodüksiyon olarak görmüyorum bunu. Evet, ikinci parça Hooligan. Çoplamışlar burada sample'ı. Kesik kesik o yüzden. Watch this beat going hooligan. We pop out, we acting a fool. Tik tik hep yukarıda ziller var. Going hooligan. Ha, orada bir soldan bir vokal geldi. Duydunuz mu? Bak. Going hooligan. Where this baseline slapping. Çok enteresan bir nota ya. Do diyez minör yine bu arada ton. İlk parçayla aynı yani. Orada sanki armonik minör mü son nota? Dropping lower than Hooligan. Watch this beat going. Çaldığı strings var ya, işte armonik minör mü tam anlayamadım onu. Sample'ı koymuşlar. Tona uyumlu gelmiyor yani. Arkadaki vokal melodisiyle. Somebody move, 다들 모여 하나 둘. Yine chop geldi bakın orada. I can never ever choose. Every one of you amuse.
Crowd looking like a campus, beat dropping, dancing. Watch this beat going hooligan. We pop out, we acting a Bak burası güzel yani agresif o rap biliyorsunuz bu tarz şeyleri seviyorum da kick o kadar oturmuyor ki bence yani benim düşüncem. O size tightlığı vermiyor çünkü o vokal burada ne yapıyor size? O rap partisyonu bir böyle gaza getiriyor değil mi? Ama bakın alttaki o kick davul yeteri kadar tight değil. Yani böyle tight denir ona. Yani böyle sıkı anlatabiliyor muyum olmalı? we pop out, we act Çok dolanıyor mixte. O daha böyle kesik olmalı. O transient'ı falan ki transient dediğimiz o işte uzaması, kısa, kesik olması. O bence mesela uyumsuz. hooligan. Tabii işte 808 orada bir bassla beraber bu kick dediğim. Sub bass var yani. Watch this beat going hooligan. Tabii şu uyumsuzluk var diyorum ya harmoniyle bu strings işte. Ama farklı bir havada katmış şimdi ikinci tekrarda öyle duymaya başladım. Hani onu çok eleştiri yanından söylemeyeceğim o yüzden. Geri alıyorum. Ya bazen vokali dinlediğim zaman arkadaki o strings kötü geldi şimdi de. Hooligan. Watch this beat going hooligan. Uncle Cook, watch this beat going. Bak şimdi bu sonlara doğru geldik. Buradaki vokal rengi. Mix'ten bahsediyorum. Bakın. Burada güzel oturuyor. Çünkü daha treble geliyor. Tizler var bak. Hooligan. Watch this. Ama buraya bak. Yani o hooligan dediği yerler falan oturmuyor gibi. Ya ne gibi hissettim biliyor musunuz bu parçada? Bir altyapı açmışız. Bunlar üzerine takılıyor öyle. Çok karman çorman. Yani bir plan içerisinde gitmiyor hissi geliyor bana. Bunu arkadaki o sample'dan falan dolayı sadece söylemiyorum. Düzenleme olarak da yani bir parça formunda çok hani geleneksel bir şey beklemiyorum zaten bu K-pop tarzında şeylerde olabilir. Yaratıcılık kullanılabilir de çok karman çorman plansız gibi geldi bana. Açık konuşayım. Aliens. Mike Wilmer. Disco, beta, 제목도 here. 지루하고 따분해 모든 길. 시간은 참 빨라 틱탁 스타일을 틱팝 도대체 뭘 고민해. Yine do diyez minör. Hep do diyez minördeyiz. Üçüncü parçada da yani root'ta şu. Altta bu nota geliyor bak. 부터 다른 seven aliens. 우리 부러워하는 저 civilians. 굳이 설명하기 힙합 스타일을 틱팝. Boom boom. Öyle bir sample dolaşıyor arkada. I love your new honey. 바퀴 흔들어줘 money. Oh my god, do I look too funny? 뭐 어쩔래, just move for me, yeah, move. Tabii şimdi yani yine kalabalık. Fakat şunu düşünerek konuşmak lazım bu tarz parçaları. Sonuçta bu sahneye de çok uyusun diye yapılıyor ya dans grupları falan. O mesela prodüksiyona biraz o açıdan da bakmak gerekiyor. Sadece böyle bir hani müzik anlamında değil çünkü öyle yani. Bunlar öyle düzenlenmiş parçalar oluyor. O yüzden mesela davullar falan hep farklı. Hep böyle davul değil yani FX'ler falan var. Ses dizaynı gibi parça. Buradaki vokal harmoniyi sevdim. Sağa sola gidiyor. Hep böyle bir kapı kapatma falan FX'leri var. Duyuyor musunuz? Ya o tarz. Onu nasıl tanımlayayım bilmiyorum da bakın. Ateş gibi falan. Yani silah gibi. About the business, everybody know now where the K is. 어디까지 가니 이런 제길 저주하니 아직 흉측대길. Burası enteresan. 구사님 tell me how you Ya vokal olarak. 영원 또 나밖에 못해봐 that is how we kill. 눈만 더 허벌하게 큰 너희가 말하길. Are they for real? For real? Hello to your new honey. Tüh, yine bakın. June money. Oh my god, do I look too funny? Tabii şey yani çok ototune buralar. Ben ototune'u bakın yine söyleyeyim. Ben seviyorum. Ya benim de şu an yazdığım bir parça var. Kendi sesimden nefret ediyorum ama ototune efektini sevdiğim için kullanıyorum. Fakat şimdi vokal grubusun ya sen. Sonuçta tamam dans falan da önde olabilir. Bilmiyorum kendilerine o kadar ama vokal grubu olduğun için tabii insan şey istiyor yani. Ototune'suz da vokalleri duymak istiyor. Çok processed vokaller. Move for me, yeah, move for me. From the ghetto to the harmony, broke up in one night, yeah, we aliens. Şu Aliens'taki harmoniyi güzel yapmışlar. Tabii yani bu dans yani bu dans olacak bunun figürleri falan tahmin edebiliyorum böyle kesik kesik figürler herhalde öyle bir şey için tasarlanıyor diye tahmin ediyorum.
En sonunda synth basında yürüyüşleri duydunuz mu? Stand on it, stand on it, stand on it. Bu. Evet, ilginç, yani şöyle ilginç, çok hoşuma gittiği anlamında ilginç değil. Biraz beklediğimin dışında gidiyor şu an albüm, onu söyleyebilirim yani. En son tabii konuşacağız detaylı fikirlerimi, hepsini dinleyelim. PYA geliyor şimdi. Sağ sol. Dev yukarıda. Synth. Everything lit is fire. Everything big is fire. Everything lit is fire. Everything big is fire. She wanna dance on fire. Everything gas is fire. You wanna dance on fire. Everything gas is fire. Burada şu an mix bir tık iyi çalışıyor diğerlerine göre bence. Özellikle snare sound'u mix'e çok iyi oturmuş. Too close, too close, too far. Give me that gasoline. Give me that make me feel. Give me that make me sweat. Something I can't forget. Ton bu defa mi oldu, yani mi root notamız. Bir armoniden söz edemeyiz de hep. Burning out with my slime. Reading the flame go wild. It's 200 degrees. Club goes psycho. Might take you right. Oh be, açılış öyle, evet, ben bunları bekliyordum. I go full thriller tonight. Club go crazy like Sweetie baby. Hit me with it one more time. Bakın şimdi burada armoni açtı. Tonumuz mi minör gibi giderken sonra bir anda orada yine ilk parçada da öyleydi ya, bir yerde açılıyordu hani. Orada naifleşmiş demiştim. Burada biraz iddialı bir yürüyüş. Çünkü mi minörde 6'ya geliyor. Buraya geçtiğiniz zaman o iddialı minör bir tonda 6'ya geçerseniz do majör oluyor bu durumda. İddialı bir hava veriyor. Sonra buradan sonra sol majöre gidiyor diye duydum. Yani mi minörün ilgili majörü. Sonra 4'e gidiyor. La minör. Burada biraz kırılganlaşıyor yine. Sonra tonumuza oturuyor. 200 degrees. Club goes psycho. Might take you viral. I go full thriller tonight. Everything lit is fire. Everything big is fire. Evet, bak mesela bu kontrast güzel olmuş. Daha böyle bir geleneksel parça yazımı formunda. Çünkü bir bu taraf var, bir de az önce konuştuğumuz armoni var. Everything lit is fire. Bir de yukarıda böyle bir synth geliyor aralarda. Bakın şöyle yapacağım, duyacaksınız. O bir çeşitlilik katıyor. Güzel. Everything big is fire. She wanna dance on Stop. fire. Yeah. Everything gas is fire. Don't stand too Tak, close, yine geldi. too close, too far. Hep sağ sol panlar falan. Yani böyle gözümüze çok sokulmak isteyen bir prodüksiyon. It's fire. Took a walk by, Arada yine o nefesleri vermişler. It's fire. Bilmiyorum, bana biraz arkadaşlar sıkıcı geliyor ya. Mesela şu cümleyi ben 5 kere 10 kere duymak istemiyorum artık ya. Everything lit is fire. Everything big is fire. Everything Everything with this fire falan. Yani bir yerden sonra tamam, yani güzel de hep aynı melodi, hep aynı melodi üzerine aynı söz. Bilmiyorum tabii sevenleriniz. O yüzden size yorumlarda merak ediyorum niye sevdiğinizi. Ve benim bu yorumlarımı lütfen böyle bir savunmaya geçecek şekilde cevaplamayın. Ben burada hakikaten merak ettiğimden soruyorum. Bu benim ya. Belki aramızda yaş farkı var. O yüzden anlamıyorum. Ya ben o yüzden bakın hepinize burada saygıyla konuşuyorum. Sizden neden sevdiğinizi merak ediyorum. Sen anlamıyorsun, etmiyorsun. Bunu da yazabilirsiniz. Anlamadığımı düşünebilirsiniz. Böyle eleştiriler olabilir ama onu yazıyorsanız bile neden siz sevdiğinizi de yazın lütfen. Savunmaya geçilecek bir durum bence yok ama tabii istiyorsanız geçin. 2.0 geldi. Uf. Drive'lı bir bas altta yürüyor. Mike will. Tak 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 tak. 그래 방탄처럼 그게 말은 쉽지 우린 팀툴 누가 맨날 뛰어넘네 웃기게 Bu daha klasik bir yeni nesil rap aranjesi gibi hissettiriyor. Davul kiti olarak en azından. 10년은 말야 어린 반푼 not stop Buralar çok kabile gibi hissettiriyor bana. Yine mi minör. Şimdi do diyez minör gidiyorduk. Her şey mi minöre döndü. Bundan sonraki parçalar öyle gidiyor. You know how I do. Bir anda mi minör giderken her şey
La majör verdi. Dorian'dır bu aslında. Mi minör tonumuzun içerisinde 4. derece akorunu majörle değiştirirsek normalde minördür çünkü mi minörde bir böyledir ama orada 4. dereceyi la majörle değiştirmişler. O Dorian hissiyatı. Başka bir yere gittiğini hissediyorsunuz zaten orada. Onu akapellalarla vermişler bu arada. Onu da söylemekte fayda var. Bir anda çift ses vokaller. You know how I do, 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 do. You know how I do, 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 do. Bunda vokal kaydı daha güzel geliyor. Daha odaklı. Put your brand new, put your brand new. Yeah, we on that brand new. You know. Bak ufak bir detay var orada hoşuma gitti. Sağda wow oluyor. Put your brand new, put Wow. your brand new. Yeah, we Kulaklıkla dinleyenler burada 0.50'den açıp bu parçada orayı duyabilirsiniz. Güzel detay. that brand new. You know how. Çü çü çü. Ay, ay, ay. Öyle perküsyonel cü synthler var. Give a much brand new. Got a strategy and a stat too. Stat 2.0 take down who. 여기저기 또 한 번은 내 채널. Ta ta ta. Pop, 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 pop. Baby, get to let rock, 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 rock. Time to pay your debt. Bu ses rengi yakışmış bu parçaya yalnız. Feel me not. Let it be. Let it bleed. Vokalin reverb ayarı çok iyi ya. Feel me not. Let it be. Let it bleed. Hit a lick. And it's split. Hep aynı şey. I do, 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 do. You know how I do, 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 do. Ya şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Herhalde üyeleri falan bildiğiniz zaman hani onların partisyonları gelince falan daha dinlenebilir oluyordur da ben tabii hiçbirini tanımıyorum ve öyle bir fanlığım olmadığı için kendilerine. Bana her şey aynı geliyor. Hani mesela bu parça prodüksiyon olarak bir tık daha iyi bence diğerlerine göre özellikle ama neyse yorumları en sona saklayacağım ama parça özelinde bunu söyleyebilirim açıkçası. No 29 29. Güzel. Zilin hala sinyali duyuyoruz. Sönüyor. Bir araç geçti gibi sokaktan. Bitti parça. Sonunda mı bir şey var iyice? İlginç. Bu neydi ya? Aklıma şeyi getirdi bu benim. Avantgard bir besteci vardır. Bilenleriniz vardır belki. Hani bu kanalda çok çıkar mı bilmiyorum ama ben üniversitede İngiltere'de bununla ilgili bir makale yazmıştım. Bir ödevimiz vardı. John Cage diye. Bu işte avantgard ve işte zannediyorum minimalizmin de bir tarafından yakalıyordu. 4.33 diye parçası vardır onun. Yanının başına oturur ve bomboştur parçada. Hiçbir şey olmaz. İşte o parçada şey denir. Konserde işte sandalyenin çekilmesi, birinin öksürmesi, yoldan geçen bir ses falan. Onu temsil eder o parça. Bu da onun gibi olmuş. Bunda gerçi bir nota var da yani bir şey vuruyor da zil gibi. O aklıma geldi. Öyle bir durumdan yapılmamıştır diye düşünüyorum ama enteresan bir hikayesi vardır elbette. Swim. Buna baktık bu arada. New Music Friday'de. Baktık buna ama şöyle bir yine Swim, swim. Water falling off your skin. Swim, swim. I could spend a lifetime watching you swim, swim. This is how it all begins. Swim, swim. I just wanna dive. I just wanna. çok aslında basit bir armoni. Re maj 7 gibi yani böyle bir yedili, böyle yedili bir tarafı da var. Akorda jazzy geliyor. Sonra do diyez minör 7 gibi gidiyor. Yani bu evet bir Phrygian gibi düşünebiliriz sanki ya da Lydia'nın bir hareketi gibi düşünülebilir. Neyse oralara o kadar girmeyelim şimdi. Pop world, gonna Swim. This is how it all begins. Swim. Synth bass da var. I just wanna dive. I just wanna dive. pop world, gonna way. I still wake up in this map world. Name me place, Evet bunu tam net hatırladım. Davul falan güzel geliyor. breathe on this map world. Looking like a goody in this Ne? map world. Ben bunu duymamıştım ya. Bu neydi lan? New Music Friday'de bunu duymamıştım. Bakın şimdi yanlış bir nota geliyor. Arpej var bir tane. Yukarı tık çık çıklar var ya. Gonna way. I still wake up in this map world. Name me place that I can breathe on this map world. Looking like a goody in this.
Oo, o ne oğlum, yanlış nota yani, bunu bilerek yapmışlardır herhalde diye düşünüyorum. Bunu duyuyordur birileri de bu ya olmamış bak. That I could bleed on this mad world. Looking like a goody in this bad world. Bad world. Don't know how to act, girl. Ulan her şey çok iyi gidiyordu. I'm in the deep, tell me where the hell you Wow, at, pad girl. geldi bir tane You ain't even altta bak. well on me back, girl. You know that I'm Abi yine nota bozuk orada. Ya bu tarz bir parçada olmaz o. Ya onu bozmayın yani, nedir oradaki motivasyon ki? Bu dümdüz giden bir parça, re majör, do diyez minör. Ya bu parça böyle daha balat tarzı, daha böyle bir R&B tarzıyla giderken bozuk sesteki motivasyon ne? New Music Friday'de bunları hızlı bakıyoruz ya, burayı kaçırmışım. so easy. Bak mesela bas çok güzel girdi. Bu. Ya o şarkı, bu şarkıya yazık olmuş. So easy to make it so hard. Nights like these, I just wanna get lost. Right here, Yürüyor bas. running the sharks. I ain't gotta think, but I think, baby, I just Swim. Wanna fall in love your skin. Çok güzel bir nakarattı. Ben bunu söylemiştim zaten de o notada anlamadım o notayı. Sound da güzel geliyor. O sidechain, kickle, synth bass güzel. Oralar çok güzeldi. Ya mix de güzel geliyor da. Sonda değişmiş harmoni biraz yani. Si minöre geliyor. Zaten tonumuz içinde olan bir şey de. Ama başka bir akora gitmiş. Yani sonda iyice naifleştirmişler. Bak. Let it all begin. Swim. I just wanna dive. I just wanna dive. O notayı duydunuz değil mi siz de? Yani duyun lütfen. Yani çok o hatalı notayı neden yapmışlar bilmiyorum. Ya böyle acayip psikolojik şeyler mi var acaba? Orada böyle bir frekans arttırırsak, biraz notayı, pitch'ini arttırırsak, inceltirsek işte psikolojik olarak insanları daha çok etki altına alıyoruz ve daha çok dinleyici falan gibi böyle saçma sapan bir şey yoksa eğer, ki bence bu olmasın o da. Merry Go Round. I wish that I could tell you that it's over. I wish that I could walk away from pain. Şey gibi bassla keys var. Sağ solda kontrpuan gibi çalışıyor. I wish that I could walk away from pain. Güzel. Maybe I'm the only Vokalin FX'i çok tabi burada. Böyle bir retro hava veriyor. one to blame. I can't get on this merry-go-round. Davullar da öyle. Bir böyle Tame Impala'lık değil mi? It spins me Ulan bu yoksa şey mi ya? Sanki bu albümde Tame Impala da çalıştı falan demiştiniz. Durun bakacağım. Yes, Kevin Parker'mış. İyi ayırt ettim ama zaten herkes bunu anlar bence. İşte adamın mesela bu Tame Impala'nın, Kevin Parker'ın falan da en büyük olayı kendi imza sound'u olması abi. Şu davul sound'u falan. to my best. Bam, bam. This merry-go-round. O zaten değil mi bu Kevin? Tabii çok yine wet bir mix. Çok satüre, çok produced. Anlatabiliyor muyum? Çok kompresli falan, onu geçtim de. Fazla drive'lı, fazla tiz. Hani anlayacağınız şekilde söylemeye çalışıyorum. Ama tabii bu parçada çalışmıyor diyemeyeceğim ama fazla. Hep aynı harmoni. 매일 같은 일상 속 회전목만 나체 바뀌나는 한 가지. Yani güzel de mesela işte Tame Impala'nın sesi az önce oydu diye düşünüyorum. Bu dil yani Korece'ye çok yakıştıramadım şimdi. Ya da şöyle söyleyeyim. Tame Impala istiyorum devam etsin. Öyle bir parça olmuş. Anlatabiliyor muyum? 다들 괜찮은 척하며 웃고 있지 모두. Snare sound'u bayağı surata böyle. That it's over. I wish that I could walk away from pain. My life is like a broken. Vokalin FX'inden ziyade onu bir kenara koyalım şimdi. Hani onunla ilgili çok fazla geldi bana ama parçaya yakışıyor bence. Tarzda bir efektle kullanılması.
Ama şu güzel bence bu parçada. Diğer parçalara göre o kadar ototune falan elbette vardır ufak düzeltmeler de ototune gelmiyor. Bu parçada zaten olmazdı o. But maybe I'm the only one to blame. Tabii ki var yine ufak düzeltmeler ama anlatabildim değil mi? O FX olarak gelmiyor. Bu snare sound'unu diyorum işte. Sağa sola vermişler orada vokallere. 3 dakika 50 saniyelik bir parça bitiyor. Evet güzel. Biraz da bozulmuş, detune edilmiş. Şu ama yine abi yani 4 dakikalık bir parça neredeyse ve hep aynı döngüde gidiyor. Ne bileyim ben sıkılıyorum yani açık konuşmak gerekirse. Farklı bir şeyler arıyorsunuz parçada. O yüzden yorumunu yaptım az önce. Bu isimleri tanıyınca belki bu gibi ya Formula 1 de izleyemiyorum ben. Ama işte 2 tane takip ettiğim pilot olduğu zaman onların hayatına girince başka bir şekilde izlersin ya onun gibi. Bilmeden bir anlamı olmuyor gibi. Ya benim için yine prodüksiyon olarak bir anlamı var yani bir şey görüyorum ne yapıyor bu insanlar diye öyle bakıyorum. Tabii ki Formula 1 gibi değil ama günün sonunda şu ana kadar biraz böyle daha farklı beklentilerim vardı açık konuşayım. Normal. Kerosene, dopamine, chemical induced fantasy and fame, yet the things we choose. Show me hate, show me love, make me bulletproof. Yeah, we call this shit normal. Run away, out of sight, don't know what I Baraba, want. run away. Bunlar gibi. Katy Perry parçasının melodisi gibi. Hit a minute just to turn me up. Kerosene, dopamine, what I gotta do? Yeah, we call this shit normal. Habits the head, and you chasing true. Yine do diyez minör mi majör ekseninde bir armonisinde bir parça o tonda. We'll call me red, we'll call me blue. Two sides of a coin and they both ain't true. It's different from me. Hep o synth bass veriyor, çekiyor. And the living more. Got me at my feelings. Hep birinci ölçülerde synth bass'la akoru duyuyorsunuz. On this wall, and my knees. Bir de öyle bir snare vuruşu var. Duyuyor musunuz? Got me at my feelings. Ever on this wall, Pap, 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 and pap. my knees is. Kerosene, dopamine, chemical induced fantasy and fame, yet the things we. Bu Amerikan pop işte o Katy Perry dediğim oydu. I don't know what I want. Wish I had a minute just to turn me up. Kerosene, Güzel melodi, sevdim. dopamine, what I gotta do? Yeah, we call this shit normal. How I'm supposed to feel? You think that I was built to the hard metal steel? Ama işte bak vokaller çok işlenmiş geliyor yine bana ya. Aşırı işlenmiş. Don't understand the truth, some pain don't heal. If everything's just happy, that ain't real. Rengiyle çok oynanmış vokalleri. Yani FX dediğim o benim şu an. O hoşuma gitmeyen. I've read everything I like 1,000 times. No more passion, they are just some lies. Çok makine sound'u geliyor vokaller, anlatabiliyor muyum? Dediğim gibi şimdi mesela Kanye'nin albüme bakınca onda yakışıyor. Çünkü o adamın zaten tarzı olmuş. O ototune efektini de veriyor size. O parçalarla çalışıyor bence. Ama şimdi vokal grubu olarak bakıyorsunuz bir yanda bunlar. Şunu diyecek bazıları biliyorum. Dans grubu abi o falan. Olabilir. Dans grubu hocam. Buğra dans grubu lan o falan. Biliyorum bunlar olur. Ama sonuçta şarkı söylüyorlar ya. Vokal grubu, boy band olarak da bakabiliriz bence. Daha çok tabii istiyorsunuz. Biraz daha natürel vokaller duymak. And my knees is. Kerosene, Çok güzel burası ama. chemical induced fantasy and fame, yet the things we choose. Show me hate, show me love, make me bulletproof. I've called this shit. Wish I had a minute just to turn me up. Kerosene, dopamine, what I gotta do? Yeah, we call this shit. No, Şöyle bir melodi yakışırmış. no, we call this shit no more. No, we call this shit no more. Yeah, no, we call this shit no more. Ya beste olarak, melodi olarak falan hoşuma gitti bir parça ama dediğim gibi vokaller biraz daha olabilirdi ve böyle melodilerle biraz daha süslenebilirdi. Çok FX'lerle süslüyorlar. Biraz daha armoniyle süslenebilir gibi geliyor. Like Animals. Oo.
Do minör. Bu kick sound'u ne ama ya? Gerçi şimdi tamam, hadi bu parçada şey olarak düşünülmüş olabilir. 90'lar tarzı bir rock parçası gibi, hani biraz bir tarafından grunge, bir tarafından hani böyle, anlıyor musunuz? Rock tarafı olunca hadi tamam. Çok patlıyor ama ya. Şu gitarlar falan tabii benlik biraz. FX. Çok böyle bilindik bir rock armonisi gibi, arkadaki gitarlarla buluşunca özellikle öyle hissettiriyor da. Koruslu bir gitar girdi, clean. Güzel break. Distortion gitarlar girdi. Bak mesela buradaki vokal tarzı, FX falan yakışmış buraya, nakaratın sonundaki peak'e. Fazla tiz olmasına rağmen güzel yemiş. Unison Band. Ritim de bozuk ama soloda ya. Çift sesler geldi soloya. Yani solo da çok kirli. Yani çalım olarak da, ton olarak falan demiyorum ha. Şunu söyleyeceğim, yani bu bir estetik tercihse, çünkü davullar falan da patlıyor ya. Anlayabilirim ama bu biraz fazla bence ya. Yani bunu %100 vermişler ya bu. Bunu %60'larda falan tutsan daha iyi olabilir bence, benim düşüncem. Ama bu parça özelinde illa bir kirlilik olacaksa bu parça özelinde olması yine daha iyi. They don't know about us. Tape sound'u sample'la. I can show you love, I can show you. If you wanna know me, rocking at the fire. 같이 뭐가 달랐냐고 자꾸 물어. 나는 대답해, 나도 몰라. Everybody hear the story that they wanna. 쟤는 네가 때문에 떴어, 내가 맞아. We just Çok bilindik bir armoni. La minör. 1 yani. Sonra do majöre gidiyor. 3. Sonra fa majöre geliyor. 6. Sonra mi majöre geliyor. 5 dominant ya da majör yapıyor yani. had to just shut up, shut up. All up tryna take a bubble bath, babe. Bas takip ediyor şimdi o akorları. Method go, just say what you say. Oh, it's hard, then we can't explain. Every time we're tryna explain. They don't know about us, they don't know about us. They don't know about us, they don't know about us. Akılda kalıcı güzel böyle catchy bir hook burası. They don't know about us, they don't know about us. Yeah, that whole day right, yeah. That whole day right, yeah. Güzel. That whole day right, yeah. That whole day right, Boom. Aralara bu boom'lar geliyor. Bu tam böyle bir 2000'ler R&B havası verdi. Hoşuma gitti bak bu. Hi-hat'ler. Aa, yedili. O orada çok sevdim piyano işini. Asian 중에 영선 존재. Too hard to break. We can.
Bak buradaki şeyi de sevdim, rap'i. We changed falan diyor bak. 고빈데 you said we changed. We feel the same shit. Az önce bir parça dedim ya, arada keşke bu synthler gibiyse, bu tarz bir synth'ten bahsediyordum orada işte. Bir anda verip gitti bak. Changed. We feel the same shit. They don't know about us, they don't know about us. They don't know about us, they don't know about us. They don't know about us, they don't know about us. Bu şarkı böyle 2000'ler R&B'yi hatırlattı bana. Prodüksiyon olarak da bence iyi çalışan bir parça olmuş bu. Yani şuralar... O kirliliği burada vermemişler mesela. Bilmiyorum, tabii parçaları başka prodüktörler mi üstlendi? Bak bu başka prodüktörmüş. Evet, demek prodüktörlere göre de birazcık muhabbet değişiyor ya. Bu mesela iyi olmuş. Şu ana kadar favorim bu oldu, onu söyleyeyim. One More Night. UK House. Change'lerle. Çak. 언젠가 너로 만나 한참을 울려도 Ya şu Kore dilinde girdiği zaman bu işler Korece bir tuhaf geliyor bana. Hani bu böyle şey bir şeyden değil. Haha çok komik değil. Alışmadığım bir şey ya, hoşuma gidiyor böyle bir. 지난 그 골목길에 서 있었어 falling back to me I feel you back in 그림자 Titriyor bak. Pa 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 pa. Synth titriyor. Oo. Korg M1 sound'u bu. 90'lar house çok kullanılır o klavye sound'u bu. Bu. Bak mesela bu parçada o işlenmiş vokaller çalışıyor. House gibi ya çünkü. M1 sound'u duyunca hoşuma gidiyor. 90'lar club sound'u gelince hoşuma gider. Bir de şeyi güzel doldurmuşlar. FX'lerle vokalleri sol sağ o frekansları dolduruyor vokal. Çok güzel o. Albümün böyle ikinci bölümünde güzel şeyler duydum. Please. Lo-fi yine tarzı. Baby, oh please. 세상이 오래 갈라 널 때. Baby, oh please. Gitar. Bram bam. Sağ solda gitar var. Sağdaki böyle hammer-on'lu hareketler yapıyor. Right now, even Bram bam. all I want is you. 네가 있는 곳이라면 나 따라가리. 가시 바뀔 줄. Bak bu parçada prodüksiyon tam olmuş bence ayarında. Ne böyle fazla işte anladın mı, abartı bir prodüksiyon, abartı bir saçürasyon falan. Çok kıvamında çalışıyor. İşte yine 2000'ler bu arada R&B şeyi var bunda. Lo-fi'ımsı biraz ama 2000'lere bir atıf hissediyorum. 쉽게 줄여봤지. 세상은 말야 항상 우리 사이를 막지. Bassla kick çok güzel çalışıyor. Vokal çok. Hold me from the front, back, left, right I need you like only on mine Oh you 함께 해줘 나의 worst day. Çok güzel melodi bu da. 널 더 세게 안을게 right now, even hell I'm down. All I want is you. If you wanna, I'll do the thing for you. Davulu çekmişler burada, yani snare'ı yok. Bir tek Please. bas. 한 걸음 더 다가설게. 808 var. On my knees. 함께 해줘 나의 worst day. 널 더 세게 Head de var arkada, uzuyor. even hell I'm down. All I want is you. Güzel, yani bu parça daha böyle temiz sularda, daha balat tarzı bir R&B'ydi. Ama işte ben bu tarz parçaları daha çok seviyorum. Hem prodüksiyon olarak da bence çok yeterli yani. Tabii prodüktöre göre falan da değişiyor ya bu işler. Into the Sun son parçamız. Kompresli güzel clean gitar sound. Baby, you remind me. Synth vokal yine vokader. I want someone like you. Wow. First and never dying.
온도 네가 느껴야 할 저녁부터 아침에 별일은 너의 걸좀 이른 어둠에 묻어 En organik parçası falan albümün. Yani daha her şey, gitarlar falan daha akustik vari geliyor onlar tabii. 뜰 때까지 널 Ve FX'ler yok ya, çok abartı. 24, 7 feel like 20. 서점 점정들의 나침반 우리들의 피난 Ama her parçada şu var, bunu söylemeliyim artık, albüm neredeyse bitiyor. Bir tema var. Ondan sonra sıra sıra rap dönüyorlar. Hani caz parçalarında her enstrümanist sola döner ya, onun gibi. Bu tarz grupların muhtemelen olayı budur tabii de. Ya bir yerden sonra artık işte insanları tanımadığınız için bir tane karakteri çok seviyorsunuz mesela, onu beklersiniz falan da. Anlatabiliyor muyum? Ben tabii onu öyle bakamıyorum müziğe. O yüzden bir yerden sonra artık sıkıcı durumuna düşüyor. 사랑하는 인간 난 집에 가고파 Bu parçadaki prodüksiyonu sevdim ama. Go 별짓 Gitar, şu snare sound, akustik vari bir sound ya. 넌 멈추고 달아나마 뜨지 않을 거야 오늘 Hi-hatler solda, yukarıda. Run out of time I'll chase the feeling Şu vokal güzel girdi. Yine o vokader var arkada. Into the sun Sert ritim gitarlar, distortion. Into the sun Into the sun Güzel, hopeful bir parça bu da. Into the sun Bruno Mars melodisiyle bitirdi. Evet, şimdi düşüncelerimi toparlayacağım fakat siz benle beraber bu albümü ilk dinlediyseniz ne düşünüyorsunuz? Ne kaldı aklınızda? Onları yorumlarda düşünelim. Zaten albümü çok iyi bilenler, isteyenler bütün yorumlarını aşağı bekliyorum benim düşüncelerime geçmeden önce. Arkadaşlar şimdi evet şöyle bir toparlıyorum. Biraz düşündüm. Açıkçası bu BTS albümü prodüksiyon olarak benim estetik algımla çok örtüşmüyor. Onu söyleyebilirim. Benim gözümde biraz sınıfta kalmış bir prodüksiyon. Tabii bu tamamen göreceli bir şey, onu söyleyeyim. Ama şunu da söyleyeyim. Mesela sektörden bir arkadaşıma oğlum ya şu albümü bir dinlesene. Kızım şöyle bir albüm var. Bayağı acayip iş yapmışlar. Bir incelemek lazım diye önermem, onu söyleyeyim. Yani öyle bir yerde değil benim için. İster istemez insan şimdi bunun diğer işte Cat's Eye'la falan kıyaslıyorum. Yani Cat's Eye falan daha iyi gelmişti bana prodüksiyon olarak açıkçası. Bu fazla satüre dediğim gibi ama o zaten teknik detayları konuştuk. Yine biraz konuşuruz birazdan. Davullar özellikle dikkatimi çekti. Tonlama olarak bana fazla özensiz ve kirli geldi açıkçası arkadaşlar. Yer yer bu kirlilik iyi hissettirdi doğruya doğru. Ama albüm boyunca neredeyse bütün parçalarda bu kirlilik devam ettiği zaman bir noktadan sonra yorucu gelmeye de başladı. Bence vokal tarafında da benzer bir durum var. Bence fazla işlenmiş vokaller. Birkaç parçada altını çizdik zaten. Günün sonunda bu bir vokal grubu benim gözümde. İnsan daha temiz, daha natürel vokaller duymak istiyor. Her parça öyle olsun demiyorum, yanlış anlamayın. Ama biraz daha o tarafın gösterilmesi gerekirdi bence. Tabii ki diğer işlerini bilmiyorum. Belki önceki albümlerinde onlara kendi gerçek fanlarını, kitlesini kazandıran albümleri onlar olabilir. Bir gün dinleriz, belki yaparız. Söyledim ben size, ototune'u ben de seviyorum. İşlenmiş vokali ben de çok seviyorum. Kullanıyorum da. Ama burada bazen fazla öne çıkmış. Sadece ototune değil, FX olarak da. Bu da ister istemez vokali geri plana atıyor prodüksiyonda. Ne kadar öne çıkartmaya çalışsa da o kullanılan işte ototune'lar, FX chain'leri, kullanılan pluginler, bütün efektler için söylüyorum. O işlenmişlik durumu yani. Vokali aslında geri plana itiyor günün sonunda albüm bittikten sonra. Ben kendi müziğimde ya da başka artistlerde kullanıyorum çünkü ben vokalist değilim. İkincisi efekt olarak hoşuma gidiyor. Ama ben vokal müziği yapmıyorum. Ama bu seviyedeki bir grupta bu kadar yoğun kullanım, bu kadar fazla FX, sadece ototune değil, bana biraz fazla geldi. Daha az işlenmiş, tırnak içinde çıplak vokaller duymak isterdim. Açıkçası BTS çok istenen bir içerikti. Ve şunu söylemeliyim, ben biraz hayal kırıklığı yaşadım. Yanlış anlaşılmasın. Zamanım boşa gitti falan gibi bir yerden söylemiyorum bunu. Beklentim daha yüksekti. Beni albüm içinde heyecanlandıran anlar oldu tabii, birkaç parça hoşuma gitti. Ama bütün olarak baktığımda daha güçlü bir paket bekliyordum açıkçası. Şu an benim için böyle listeme ekleyebilirim diyebileceğim bir parça falan var sanırım. Parça parça bakarsak aklıma gelenlerden Like Animals parçasında besteyi sevdim ama prodüksiyon bence gereğinden fazla kirli. O kirli karakter biraz daha kontrollü olsaydı bence çok iyi olurdu. Merry Go Round parçasında biliyorsunuz Tame Impala zaten kendisi de çalışmış. Sound'u hissediyorsunuz. O esintiler var ama fark şu. Tame Impala dinlerken gerçekten bir yolculuğa çıkıyorsunuz.
duyuyoruz. Burada ise altyapı çok tekrar ediyor. Daha tek düze. Yine de keyifli anları vardı tabii ki. Sound olarak falan o havayı vermiş. Ama alışkın olduğumuz tarz Kevin Parker'dan olduğu için o hikaye oraya doğru gitsin diye itiyor sizi içten içe, onu da söyleyeyim. One More Night bence güzeldi. O M1 sound'u dedim ya, korgu. O 90'lar club sound'u, house sound'u için güzeldi. Beklemiyordum öyle bir şey. Bir anda duyunca hoşuma gitti. Prodüksiyon anlamında da bence fena değildi o. Melodisiyle aklımda kalan bir parça oldu. Evet, ekleyebileceğim parça ise listeye arkadaşlar ucundan biraz. They Don't Know About Us parçası. Ama yani o da ucundan listeye girer benim için, açık söyleyeyim. Bence prodüksiyon olarak o parçayı doğru tınlatma açısından albüme en çok oturan parça o. Bana öyle geldi. Eli ayağı düzgün bir iş gibi hissettirdi yani. Özellikle ana vokalin o ses rengi, o They Don't Know About Us dediği kısımdaki hook yaratmış yani, o aklınıza kalıyor. Parçanın diğer öğeleriyle de iyi çalıştığını düşündüm. O yüzden favorim bu diyeceğim. Ama dediğim gibi bu saydığım 3-4 parça da zaten güzeldi yani, fena değildi. Albümde benim için öne çıkanlar oldu, en azından onu söyleyebilirim. Sizin için öne çıkan parçalar hangileri bu albümde, onu da merak ediyorum. Yazarsanız mutlu olurum. Benle uyuşan şeyler var mı? Genel olarak düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Zaten yorumlarda buluşacağız diye umut ediyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu bitirmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve mümkünse katıl üyesi olmayı unutmayalım. Bir başka videoda görüşürüz.